geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce her mevsim giyebileceğiniz bir süveter öreceğiz. Bu süveterin genelinde motiflerinde 4 mevsim koton ipleri kullandım. Alize Cotton Gold, Yarnart Jeans, Kartopu Cotton Love, Etrofil Jeans gibi elimde kalan iplerle minik motif ipleri de değerlendirerek motiflerimi hazırladım. Genelde zemininde ise kullanacağım ip Kartopu Cotton Love'ın K837'si. Bu süveter 36'dan 40 bedene kadar uyumlu olacak. 38 beden bir hanımefendi için hazırlıyorum. Belki sizler de örmek istersiniz benimle diye videosunu kanala bırakmak istedim. Bu süveter için toplamda 22 tane motif örmemiz gerekiyor. Ben 36-40 beden arası için birazdan size motifimin ölçüsünü vereceğim. Siz farklı motifler de kullanabilirsiniz. Elinizde belki artmış motifler de vardır. Ya da farklı desenler, daha kolay, daha komplike motiflerle de süveterinizi hazırlayabilirsiniz. Afrika menekşesinin yapımını bu videoya bırakmıyorum. Çünkü daha önce çekmiş olduğum 2 video var. Onun linkini bu videonun altında hemen bulmanız mümkün. Ya da Gorgeous Afrika menekşesi yapımı aratarak da ulaşabilirsiniz. 22 tane motife ihtiyacımız var. Bu motifleri 3 milim tığ ile örüyorum. Siz de ipinize ve elinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Her bir motifimin ölçüsü 12 santim. Daha büyük beden örmek isteyen dostlar için videonun sonunda fikirleri mutlaka bırakacağım. Öyleyse ilk olarak birleştirmeye başlayacağız. Başlamadan evvel formunu vereyim. O formu takip ederek beraberce örebileceğiz. Bu şekilde formunu verip bakın şöyle göstereyim. 9 tane motifi 3x3 olarak koyuyorum. 2 tane sağ tarafına, 2 tane sol tarafına, ön ve arka omuzlar için motifimi koyup yine 3x3 9 motifi o tarafa eklemiş oluyorum. Şimdi ilk olarak eklemeye başlarken şurada ilk motiften başlayacağım. Beraberce görelim nasıl yol alıp birleştireceğiz. Şimdi ilk motifimi alıp iki kenarını örmeye başlayacağım. İlk motifimin kenarını geçerken biliyorsunuz Afrika menekşesinin son sırası trabzanlarla tamamlanıyor. Ben trabzanları üçlü gruplar haline ayırmaya başlayacağım. İlk olarak bu köşeye geliyorum. Trabzanımı ördükten sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Arada hiç zincirim olmaksızın 1, 2, 3 tane trabzanı atlayıp ara boşluğuna gelip 3 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Yeniden 3 atlıyorum. Boşluğa 3 tane ikili trabzanımı giriyorum, örüyorum. Bu köşeye kadar bu şekilde devam edeceğim. Buraya geldiğimde sonda 3 tane trabzan kalmış oluyor. Üçünü atlayıp köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekip üçlü grubu tekrardan örüyorum. Ve yine üçer üçer atlayıp üçlü gruplarımı örmeye devam edeceğim. Ta ki bu sıranın sonuna kadar. Sıranın sonuna geldiğimde yandaki motifi eklemeye başlayacağım. Bu kenarında sonuna geldiğimde 3 tane grubumu ikili trabzanlarla ördüm. Hemen 2 zincirimi çekip
Sıradaki motifimi alıyorum. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra hem tığdan çıkıp hem motifleri sırt sırta verdirdiğimde tam olarak karşısına denk gelen boşluk olan şuraya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen 3 taneyi atlayıp tığdan çıkıyorum. Şuradaki karşısındaki denk gelen boşluğa batıp arasından ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Yeniden 3 taneyi atlıyorum. Köşenin içine örüp hemen karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve zincirimi çekip 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Kenarların sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bu kenarda da yine sona geldiğimde köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip tığdan çıkıp buradaki boşluğun, köşe boşluğunun içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra yeniden bir zincir çekiyorum ve buradaki köşe boşluğuna geri gelip 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Yine üçerli trabzanları atlayıp gruplarımı ikili trabzanlar halinde örmeye devam ediyorum. Buraya kadar aynı şekilde devam edelim. İkinci motifi böylelikle eklemiş olduk. Sırada üçüncü motif var. Bunun üstüne nasıl ekledimse üçüncüyü de yanına aynen eklemeye başlıyorum. Yani yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Döndürüp içinden geçirip ayırarak aynı bir alttaki yaptığım işlemi burada tekrarlıyorum. Şöyle bütün de göstereyim. Bunun üstüne ekledim. Şimdi aynısı burada. Üçüncü motifi de ekledikten sonra artık diğer 3 motifi sırayla ilk önce ilk 3, daha sonra ikinci 3, daha doğrusu üçüncü üçlü grup olmak üzere tamamlayacağım. Bunun için de ilk olarak bu kenarı buraya kadar geçiyorum. Şimdi buraya kadar yapacağım işlem aynı. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Dediğim yere kadar geldim. Şimdi buradaki köşenin içine de 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Sonra bu 2 tane grubun birleştiği yerin tam olarak ortasına batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp tığımdaki ilmeği de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşenin içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu sıranın sonuna kadar. Buraya kadar geleyim. Buraya bunun üstüne motifimizi ekleyelim. Sırasıyla yanlarına da gösterdikten sonra bir üst sıradaki de zaten farklı bir durum yok. Yukarıya çıkışı, yani bu aslında 22 motifi bir kere de birleştireceğiz. O kısımdaki detayları göstereyim. Sona geldiğimde sıradaki motifi üstüne eklemek için alıyorum ve her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aslında aynı gösterdiğim gibi devam ediyoruz. Arka yüzünden hemen denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. 3 trabzan atlayıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ta ki şu 3 motifin kesiştiği şu kısma kadar, şöyle yaklaşalım. Şu kısma kadar aynen devam edeceğim. Üçüncünün
sonuna, bu kenarının sonuna geldiğimde artık 3 motifin birleştiği yerde olmuş oluyorum. Bu defa bu ikisinin birleştiği noktaya batıp bu ilmeğimi içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. Ve buradaki köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örerken aynı göstermiş olduğum teknikle devam ediyoruz. 3 tane trabzanı sayıp ortaya 3 tane ikili trabzan örerek bu kenarın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Kenara geldiğimde sıradaki motifi alıyorum. Yine 2 zincirimi çekmiştim. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken yeni motifimin köşesine çalışarak başlıyorum. Aynı gösterdiğim şekilde devam edelim. Ta ki 4 motifin kesiştiği noktaya kadar, oradaki geçişi de nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Sözünü ettiğim yere geldiğimizde burada 3 tane motifin tam olarak çakıştığı yeri zaten doğrudan görebiliyoruz. Oraya tığımı batırıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincirimi çekiyorum ve buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşısına artık bu kenarı, iki kenarı birleştirmiştik. Sıra bu iki kenarda. Bunun içinde yani 4 motif böylelikle eklenmiş olacak. Bundan sonrasını siz dilediğiniz kadar motif sayısını birleştirirken rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşin özü aslında 4 motifte. Sonuna kadar bu şekilde geleyim. Daha sonra da yanındaki motifi ekleyip üstüne 3 tane daha motif ekleyeceğim. 3 çarpı 3 9 motife ulaştığımda artık biraz farklı bir ilerleme var. Onu size göstereceğim. Yani farklı derken hangi motifi alıp hangisiyle ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bu 22 motifi de ip koparmadan birleştireceğimiz için benim gösterdiğim takip yolunu tercih ederseniz hiç ipinizi koparmanıza gerek kalmadan süeterimizi bir kere de çıkarmış olacağız. Öyleyse ben şimdi hemen elimdeki parçayı döndürüp nasıl bir yol izleyeceğimi motifler üstünde size göstereyim. Şimdi bizim yerimiz tam olarak burada. Şöyle göstereyim. Bunu buraya ekleyince burasını geçeceğim. Bunu alıp bu baştan hop bunu buraya ekleyeceğiz. 6 tanesi eklenmiş olacak. Üstünü geçtikten sonra bu motifle başlayacağım yeniden eklemeye. 9'unu da birleştirip bu sona geldiğimde buluşalım. 9 tane motifi bu şekilde ekledikten sonra şimdi sırada şöyle bir şey var. Hemen göstermek istiyorum ki size. Hemen bunu ilk olarak şuraya kadar öreyim. Bakın sadece bunun üstünü buraya kadar örüyorum. Bunu buraya kadar şu şekilde birleştirdim. Burasını bekletiyorum şimdilik. Burada görmüş olduğunuz yukarıya doğru bakın. 5 tane motifi şuradaki yani şöyle çekeyim. Şu 5 tane motifi dümdüz bunun üstüne eklemeye başlayacağım. Nasıl mı? Buradan bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp sıradaki motifi alıyorum. Hemen yeni motifimin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani aslında göstermiş olduğum teknikle birleşmeye başlıyoruz. Şimdi buraya da 3 tane ikili trabzanı öreyim. Bir ters çevirip size göstermek istiyorum. Burada uygun olduğu, karşısındaki denk geldiği yer bir zincir. Şimdi burada duralım. Şöyle göstereyim. Bunu buraya ekleyip göstermiş olduğum teknikle
Buraya kadar ekleyip döneceğim. Bu kenarı öreceğim. Sonra bu kenarı öreceğim. Daha sonra bunu bunun üstüne ekleyeceğim. Yani dümdüz upuzun ekleme yapıyorum. Şimdi bunu sonuna kadar geleyim. Buraya ekleyeyim. Devam edelim. Alt iki kenarı birleştirdim. Şimdi bu kenar ve bu kenarı örünce buraya geldiğimde üstteki motifi alacağım. Ekleyip sözünü ettiğim yere kadar gelince artık dediğim gibi bunun üstüne aynı bunu buraya nasıl ekledimse bunun üstüne bunu, tekrar üstüne bunu, yani uzun bir parça halinde bunu böylecene ekleyeceğim. Sonuna geldiğimde de artık beraberce döneceğiz. O zaman ben bütün bu parçaları görmüş olduğunuz bu parçaları üstüne ekleyeyim. Şu yan tarafımdakiler ise birazcık bekleyecekler eklenmek için. Şimdi üst parçayı böyle uzunca örmüştüm. Böyle yandan da göstereyim dedim. Büyük parça olunca kadraja sığdırmak bir tık zor olabiliyor. Tabii bu biliyorsunuz 9 tane aşağıda. Upuzun şöyle göstereceğim hemen size elimden geldiği kadar. Hani tam olarak nerede olduğumuzu da görün istiyorum ki siz de ilerlerken takılmayın. Bakın şöylecene geldim. Şimdi ne yapacağım? Tam bu üstteyim ya. Buraya hop buraya kadar aşağı kadar örmeye bu kenar yani hiçbir motif almadan sadece bu kenarı aşağıya kadar indireceğim. Aşağı kadar geldiğimde de artık bunu buraya kadar öreceğim. Buraya kadar devam ettireceğim. Şimdi buraya geldiğimde nasıl dönüyorum? Bakın şimdi şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bir zincir çekmiştim. Burada hemen kesiştikleri noktaya batıp içinden tam içine batmaya çalışıyorum. Arasından kaydırarak geçirdim. Bir de zincirimi çektim. Hemen buradaki köşenin diğer üçlü grubunu örerken aynı mantıkla iki motifin de üstünü örelim buraya kadar. Buranın sonuna kadar geldik. Şimdi artık sırada bunun üstüne şuradaki görmüş olduğumuz iki motifi eklemek var. Önce bunu bunun üstüne, daha sonra onu da bunun üstüne ekleyeceğim. Aynı mantıkla devam edelim. İki taneyi buraya ördükten sonra üstüne aynı buradaki iki tane gibi şimdi sırada bu var. Bunu ekledikten sonra ise şöyle hemen kayalım. Yanındakini eklerken artık bu parçayla da birleşip bir bütünlük sağlayacağız. Yani şimdi buraya kadar geldik. Sırada bu var. Bunu birleştirip yanındakine geçeceğiz. Şimdi hemen şöyle göstereyim tam olarak nerede olduğumuzu. Şimdi şöyle önüme çekeceğim. Bakın. Tam olarak buradayız. Şunlar da artık burada durması gerekiyor. Yani açalım. Bakınız. Böylelikle buraya kadar geldim ya. Şimdi bunu hemen buradan alıyorum. Ve bunu buraya birleştirirken aynı zamanda bu parçanın bu kenarıyla da birleşeceğim. Yani bakın burası birleşecek. Burayı ayrı öreceğim. Sonra bu kenarı birleştireceğim. Hemen alıyorum bu motifi. Ve köşesinin içine 3 tane ikili trabzanımı örerken karşılıklı bu iki kenarı buraya kadar birleştirip şu iki kenarı birleştireyim. Şöyle büyük kısımda yine gösteriyorum. Bakın buraya bunu ekledim. Alttan dolandı geldi. Şimdi burayla artık yani bu kısımdaki motifle birleşme zamanı. O zaman ne yapıyorum? Burada zincirimi çekmiştim. Şöyle tığdan çıkıyorum. Şuradaki karşısındaki birleşeceğim noktaya batıp ilmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir saniye katlarına ayrıldı. İpim. Bir zincir çekiyorum. Köşeye gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra tığdan çıkıp hemen yine karşısındaki şu birleşeceğim
kısımdan ilmeğimi çıkartıyorum. Yani buraya kadar karşılıklı birleşiyorum. Buraya da bunu ekledikten sonra şimdi buraya kadar geleceğim ve artık hiçbir farkı olmaksızın şu diğer motifleri de üste, bunu şimdi böyle geleceğim ya, üstüne bunu alacağım. Sonra derken yanına bunu, burayla birleşeceğiz. Hop böyle döneceğim. Bu ikisini de alacağım ve en son açık kalan yanı geçeceğiz. Yani o zaman ilk olarak ne yapıyorum? Burayı sonuna kadar gelip bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi şöyle yine açarak göstereyim size. Bakın bunu buraya ekledim. Şimdi bunu buraya eklerken bu yanladı. Yani bu üç kenara bunu yerleştireceğim. Aynı şekilde yukarı geldiğimde de bunu böyle dönüp geldiğimde buraya, bunu buraya, bunu da en son ortada kalan yere yerleştirip buradan döneceğim. Buraya kadar geleceğim. Şimdi ben bu 3 motifi de buraya yerleştireyim. Buradan itibaren dönüşü nasıl yapacağımızı göstereyim. Buraya kadar bunu da ekledim. Şimdi formunu tam anlamıyla verdim aslında. Şöyle hemen dönüşünü yapmadan evvel size göstermek istiyorum. Burası benim kaldığım yer. Şuradan ilmeğimi uzatayım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Süeterimiz bu şekilde formunu aldı. Ama ne yapmam gerekiyor? Bunu böylecene geleceğim. Böylecene de geleceğim. Hop. Buradaki ilk başladığım yere kadar dümdüz öreceğim. Sonra bir üst sıraya geçtiğimizde yapacağımız işlemi söyleyeceğim. İlk olarak buradan başlıyorum. Köşeden dönüp aşağı kadar iniyorum. Başladığım yere kadar geldiğimde de artık bir üst sıraya çıkıyorum ve 3 sıra halinde lastik geçeceğim. Bunun için de ilk sırası lastiğimin normal her trabzanın üstüne trabzan olacak. İlk olarak üste çıkalım. Şöyle kaydırma yöntemiyle geldim. Zincirle de yükselebileceğiniz gibi benim gibi böyle bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüp ilmeği de arkasından geçirerek yalancı bir trabzan da örebilirsiniz. Ve her bir trabzanın da üzerine bir ikili trabzan örüyorum. Bu iki motif arasındaki geçişte ise bir tane bu köşeye ikili trabzan, bir tane bu ikisinin ortasına bir ikili trabzan, bir tane de bu köşeye yapıp yeniden trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Hiçbir farkı yok. Tüm çevresini bu şekilde trabzanlarla geçelim. Ta ki buraya gelene kadar, buradan sonra da lastik örmeye başlayacağız. İlk trabzanlı turu tamamladım ve hemen buradaki köşeye de ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan örerek buradaki trabzanın üstüne geliyorum. Artık bir üst sıraya geçiyoruz. Bunun için de direkt isteyen zincirle ya da benim gibi bu şekilde yalancı trabzanla yükselebilir. Bu ilk trabzanı ördükten sonra artık bütün parçanın etrafını lastik öreceğim için trabzanları sırasıyla bir böyle öne alarak, bir arkaya alarak, yeniden öne, yeniden arkaya. Bu mantıkla bütün etrafını geçeceğim. Daha sonra yanlardan bağlama ipimiz var biliyorsunuz. Onların bir taraftakini yapacağım. Diğerini birlikte yapacağız. Ama o arada tabii ki bu lastik geçme işlemini bir de yaka kısmına uygulayacağız süeterimizin. Ben bunu 3 sırada öreceğimi söylemiştim size. Şöyle baktığımda 2 sırada da yani bırakabilirim diye düşündüm. Çünkü hem ölçüsü uyuyor hem de gayet düzgün durdu. Hoşuma da gitti. Galiba ben bunu 2 sırada tamamlayacağım. Daha sonra yan tarafında iplerini yapıp beraberce yakasını örelim. Etrafının lastiğini 2 sırada tamamlayıp bir tarafın yanının bağlamak için iplerini de hazırladım. Şimdi diğer tarafa birlikte öreceğiz ama ondan önce şu yaka kısmının etrafını
geçelim istiyorum. Bunun için de yine ilk olarak bir trabzanla toplayacağız. Daha sonra lastik örmeye başlayacağız. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle herhangi bir noktadan batıp ilk trabzanımı örüyorum. Biraz şu köşelere yakın yerden başladım örmeye ki size oradaki geçişi göstermek istiyorum. Oradaki geçişi gösterdikten sonra zaten bütün çevresini aynı mantıkla devam ederek öreceğiz. Şimdi her trabzanın üstüne bir ikili trabzanımı örüyorum. Ve buraya geldikten sonra geldiğim nokta tam olarak burası. Bu üçlü grubun bir tane trabzanını bıraktım örmeden. Şimdi onun içine batıyorum ve bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Hemen yanındaki köşe boşluğuna da batıyorum. Yine bir kere çıkıp tığda tutuyorum. Şu kesiştikleri noktanın içine de batıyorum. Pardon. Yine bir çıktım, tığda tuttum. Sonra buradaki köşeye geliyorum. Yine bir kere tuttum, çıktım. Ve artık bu üçlünün, görmüş olduğunuz üçlünün bir tane ilk trabzanını örüp hepsini bir topladıktan sonra, yani böyle bir toparlama yapıyorum. Daha sonra kaldığım yerden trabzanlarımın üstüne örmeye devam ediyorum. Bütün geçişlerde bu şekilde bir dönüş toparlama yapacağım ki şöyle bir yuvarlamayı sağlayabilmek adına. Başladığım noktaya kadar, buraya kadar trabzanlarla örüyorum. Yine 4 tane biliyorsunuz böyle kesiştiğimiz nokta var. 4 noktada da aynı toplama işlemini buradakiyle birebir uyguluyorum. Şöyle göstermek istedim ne şekilde toplayıp döndüğümü. Şimdi buraya geldiğimde de kol kısmındaki, yani şu omza denk gelecek kısımdaki yeri tam olarak şurada köşeleri örerken bir bu köşeye batıp çıkıyorum. Bir bu köşeye batıp çıkıyorum ve ikisini bir örüyorum ki yaka kısmında minik bir toplama yapabilmek adına. İhtiyaç hissederseniz, yani yakası çok açık gibi hissederseniz yapabilirsiniz. Şöyle yani minik orada bir omuzda toplama gibi yaptım. Bir onu da göstermek istedim. Şimdi aynı yer nerede var? Karşısına denk gelen. Tabii ki burada. Burada da aynı işlemi yapacağım. İlk sırayı tamamladım. Bir üste çıkıp bir sıra lastik örüp tamamlayacağım etrafını örmeyi, ama yakasının çok açık kaldığına kanaat getirirseniz şayet benim bu 2 sırada ördüğümü siz 3 sıra olarak ya da daha fazla da tamamlayabilirsiniz. Şimdi hemen burada olduğum yerde yükseliyorum. Biraz evvel gösterdiğim gibi buradaki trabzanları sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. Arkaya aldım. Bu şekilde başladım örmeye. Buraya geldiğimde de bu hepsini beraber bir kere de örüyorum. Sonra kaldığım yerden devam ediyorum. İşte hiçbir farkı yok. Aynı bu şekilde başladığım yere kadar öreceğim. Şuradaki kısmı göstereyim. Şöyle güzelce de yuvarlamış olduk. Başladığım noktaya geldim. Artık burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine bulup batıyorum. Kaydırarak geçirip güzelce sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Sonra ben ipimi aralardan gizlerim. Şöyle hemen yaka kısmını size göstereyim. Şöylece güzelce toparlamış olduk. Dediğim gibi siz daha kalın örebilirsiniz. Şimdi sırada şu yandaki ipimizi örmek var. Alttan ikinci motifin şöyle saydım. Şu köşeyi saymazsam eğer 1, 2, 3
3 ile 4'ün arası gibi diyebilirim. Şimdi burada da aynı şekilde denk getireceğim. Ne yapacağım? Buradan da buradakinden de sayacağım. 1, 2, 3. Hemen şuradan tam karşısından çalışmaya başlayacağım. Zincir çekerek çalışmaya başlayacağız. Şöyle hemen önüme doğru alıyorum. Hemen saydığım yere doğru gelip buradaki ilmeği belirledim. İpimi alıp yeri belli şu anda gözümle belirledim. İlmek belirleyici de takabilirsiniz eşitlemek adına. Bir tane zincir çektikten sonra şöyle önüme döndüreyim, daha rahat yapacağım o şekilde. Ne yapmıştık şimdi? 1, 2, 3'ün üstüne doğru yapmıştım. Buradan saydığımda 1, 2, 3 hop, budur benim için yeri. Bir sık iğnemi ördüm. Bir sık iğneyi ördükten sonra da toplamda 75 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 75 tane zincirimi çektikten sonra ilk içinde bulunduğum zinciri es geçerek hemen yanındakinin içine batıyorum. Ve ilmeğimi şu şekilde içinden çıkartıp aynı zamanda tığımın içindeki ilmekten de çıkartıyorum. Batıyorum, ilmeği çıkartıyorum. Aynı zamanda tığımdaki ilmekten de batıyorum, ilmeği çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekten de batıyorum, çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten de. İşte bu yanlardaki ipimi bu şekilde her bir zincirin içine batıp kaydırma yöntemi diyoruz buna. Bu teknikle sonuna kadar örelim. Zincirin sonuna doğru yaklaştım. Burada artık son bir tane zincirim kaldı. Onun da içinden kaydırarak geçirdikten sonra şöyle bir döndürüp hemen dibine gelip, çok özür dilerim yanlış yerden, şuradan döndürüp dibine gelip bir içinden yine kaydırarak bu şekilde sabitliyorum. Sonra bunu kesip ben yine daha sonra bunu arkalardan gizlerim bu ipleri. Şimdi ilkini bu tarafın ilkini ördük. Sıra ikincisinde artık mantık aynı, birebir aynısını yapacağım. Sadece yerini nasıl tespit ediyorum? Şöyle üst üste koyduğumda tam üstüne gelen yer arkada zaten. Buradan da saydığımızda da belli olacaktır. 1, 2, 3'e doğru, ortasına doğru. Şuradan battımı tam karşısına denk getirmiş oluyorum. Oraya da şimdi 75 tane zincirimi çekip içini dolduracağım. Sonrasında artık tamamlamış olacağız bu süveterimizi. Diğer taraftaki ipleri de tamamladıktan sonra süveterimiz tamamlanmış, bitmiş oldu. Ben daha sonra ipleri içine gizleyeceğim. Şimdilik şöyle bağlayayım. İç renklerinde biliyorsunuz elimde artık kalan böyle renkleri birbirine uydurarak kullandım. Onun için toplamda ne kadar ip gitti bilmiyorum ama çok az ip gitti, onu söyleyebilirim. Yani motifler için 150-200 gram civarı bir ip gitti. Zemine de bir tane 100 gramlık kartopu kotonla bitirdim. Böyle pratik güzel bir süveter oldu. 36'dan 40 bedene kadar demiştim ama yani 42 beden de giyebilir diyorum. Yani bir iki sıra etrafını geniş örerek bir tık büyütebilir. Daha büyük bedenlerdeki hanımefendiler örmek istiyorsa da tavsiyem motifleri bir sıra fazla örmeleri olacaktır. Umarım bu parça sade kıyafetlerinizi renklendirmek için kullanabileceğiniz, sevebileceğiniz bir ürün olmuştur. Sevdiğinizde sizlerden her zamanki gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyip bir de abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.